Tekrar merhabalar sevgili Balkan göçmenleri, özellikle Bulgaristan muhacirleri. Şimdi en son Customer Controller yapmıştık. Şimdi burada bir bakalım. Yani all dedik, işte bir get dedik. Bu get ne? Bu bir get metodu olduğunu belirttik. Sonrasında hepsini vereceğimizi söyledik, all dedik. Customers'ı çektik servisten, sonra DTO'lara çevirdik bunları liste halinde. Listeye çevirdik, sonrasında da ne yaptık? Custom Response DTO'muzla List of Customer DTO Success status kodunu da verdik. DTO. Şimdi burada mapper çevirmesi var. Muhtemelen burada hata alacağız. Size iki önceki videoda bahsetmiştim. Bir yerde bir sıkıntı var. Ama düzeltmeyeceğim. Hatayı görmek istiyorum diye muhtemelen orada hata alacağız. Bu ne yapıyor? Biz hani şurada nerede o? Serviste bir arkadaşta belirttik ya hani mappings kısmında map profile. Burada bakıyor. Customer DTO'ya çevir diyor. Veya reverse tam tersi customer DTO'yu çevir diyor. Bunu tanıtmıştık. Ona göre gidiyor. Onu nerede belirttik? Program CS'te. Yani mapping işini burada yap dedik. Dolayısıyla şimdi bunu çalıştıracağız. Hata alırsak hataları düzelteceğiz ve Swagger'da bunu görmek istiyorum ben. Bakalım. Çalıştırıyorum şimdi. IS Express demiştik. Swagger'ımızı bir görelim bakalım. Ya Allah. Evet, Swagger açılıyor ama öncesinde aslında bir debug yapsaydık iyiydi. Neyse, Customers geldi. Bakın, Get API Customers. Hadi bunu çağıralım. Ne diyor? Code response olarak bunu dönecek diyor sana diyor. Trade out diyorum. Execute diyorum. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Bastım. Bakın 500 aldım. Exception diyor. İşte IMapper, AutoMapper, Configuration Provider diyor. Hadi oradaki hataya bir bakalım. Kapattım bunu. Bakalım hata gerçekten bu mu yoksa başka bir şeyden dolayı mı hata verecek? Map Profile'e girdim. Buraya ben Protected yazmışım. Bunu Public olarak değiştiriyorum. Kaydettim. IS Express'e girdim tekrardan. Deneyelim. Umarım başka bir hata vermez. Aramakla uğraşıp da vakit kaybetmeyiz. Şimdi build yapıyor tekrardan. Yaptı. Swagger'ım açılıyor. 44348'i kullanıyormuş. Onları değiştirebilirsiniz port ayarlarını. Ya çok da şey değil yani, boşverin. Trade out diyorum. Execute diyorum. Bakın data 200 geldi. Data boş. Hatalardan oldu. Herhangi bir hataya dönmedik. Data boş. Çünkü neden? Herhangi bir customer eklemedik. Yok. Şimdi bakalım. Şu linki alıyorum ben. Bu linki. Direkt adres çubuğuna yapıştırıyorum. Bakın hızlı bir şekilde geldi. Şimdi bu ne demek? Şöyle bir şey demek. Ben buna bir sorgu attığım zaman arayüzden React Native olsun, React olsun, Postman olsun, herhangi bir şey hiç fark etmez. Bunun hiçbir önemi yok. Dolayısıyla ben bunu çalıştırabilirim. Bu şekilde bana bir dönüş gelecek. Ben standartta hani Custom Response DTO'da data ve errors diye belirttim ya. İşte ben bunu niye standart yapıyorum? Şimdi atıyorum React.js'te diyeceğim ki ben errors null'sa diyeceğim datayı al. Bakacağım data boş mu? Data boşsa kayıt yok diye döndür. Ama errors varsa ya kardeşim ben bir hata aldım diye ekrana mesaj yazdıracağım. Bu kadar basit. Şimdi mesela bunu ben tekrar kopyalıyorum. Şöyle bir şey deneyelim. Bakalım neler söyleyecek bize. Şunu konsol penceresinde çalıştıralım. HTTPS yaptım. Çalıştır dedim abi. Yine OneSwagger açıldı sağ olsun. Konsolum geldi. Bakın. Şu konsolum. İlk başta gelmemişti. Bir sıkıntı var bunun. Ben çözemedim. Önemli değil. Şu an diyor ben diyor 7082'den dinliyorum diyor. Bakın. 7082'den dinliyorum diyor. Aynı zamanda HTTP olarak diyor 5114'ten dinliyorum diyor. Bakalım. Şimdi API Customers dedim. Trade out dedim tekrardan. Execute dedim. Bakın şimdi. Burada bir şeyler yazması lazım. Hiçbir şey yazmadı. Null olduğu için. Şöyle bir şey çalıştırıyorum. API Customers diyorum. Evet. Şimdi ne diyor? Bir command çalıştır diyor bana. Bağlamayı reddetti bu arada. Pardon, yanlış şeyi kopyaladım. Şunu Swagger'a geri dönüyorum. Pardon. API Customers. Trade out diyorum. Şimdi bakın.
Boş dön diyor bana. Ne diyor? Microsoft Active Framework Core Database Command diyor. Yani git diyor database'i çalıştır. Kim yapıyor bunu? Repository yapıyor. Servis repository'yi emretti. Repository diyor ki çalıştır diyor. Ne yapacağım diyor. Select ID, create by, create by falan filan. Select yıldız gibi düşünün. From customers as C. Yani customers'ı C diye tanımlayacak. Bundan böyle C diye anılacaktır dediği şey. Ver C nokta status 1 diyor ya, bit olarak 1 diyor. Bunu cast yap diyor. Yani ne demek bu? True demek. Yani gidecek statusu true olanı çağıracak. Bunları da belirtmiştik. Configuration'da. Yani dedik ya şey diye. Query hani sabit bir query belirt diye. Bakalım mesela o query'ye. Neydi o bizim query'mizin adı? Buraya geldim abi. Repository'nin içinde configurations'a geldim. Herhangi birini açtım. Bakın has query filter dedi. X status. Bunu her şekilde her halükarda çalıştıracak. Bunu görmemek için ignore query filter falan filan diye link üye ekleyebiliriz ama ihtiyacımız yok. Biz soft delete kontrolünü yapacağız burada. Şu anda gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Diğer kontrollerimizi yazmaya başlayacağız. Ne yapacağız? Kurut işlemlerini önce temel işlemleri yapalım. Ekleme çıkarma işlemlerini yapalım. Ondan sonra diğer ekstradan ekleyeceğimiz metotlar işte git müşteriden ödemeyi al, ürün sat gibi şeyleri, müşteri ekle gibi şeyleri yapacağız. Endpoint olarak. Tabii ben bunu ne yapacağım? Öncelikle sadece bir tane müşteri bu model için yapacağım. Siz aynı şekilde hatta bir tane daha yaparız. Diğer geri kalan 7-8 tane model için controller'ı oluşturup aynı şeyleri kopyalayabilirsiniz. Tabii ona göre düzenleyebilirsiniz. Ondan sonra diğer kısma geçeriz. JVT kısmına geçeceğiz. Ondan sonra en son modellerimizi yazacağız. Ya da önce modellerimizin hepsini tamamlarız. Sonra JVT'ye bakarız. Gidişata göre bir karar vereceğiz. Şu anda herhangi bir sorunum yok. Stop yapıyorum. Gayet de güzel çalışıyor. API'm temiz. Hiçbir şekilde kalabalık yok. Hengame yok ortalıkta. Herkes kendi işini yapıyor. Interface'ler kendi işini yapıyor. Solid'e uymaya çalıştık. Tabi uyamadığımız yerler olabilir ama her şeyi de yapamayız mükemmel olarak. Bilemeyiz. Şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.